Sürdürülebilir bir gelecek için farklı alanlarda etki odaklı çalışan değişim öncüleri, İmece Summit etkinliğinde bir araya geldi. Küreselden yerele, ortak akıl, iş ve güç birliğiyle dönüşümün nasıl mümkün olacağının rotası çizildi. Yaklaşık 40 panelden oluşan zirve 5 başlık altında toplandı. Etki yaratan liderlik başlığı altında gerçekleşen panellerde, liderliği yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre nasıl dönüştürebileceğimizin yanıtı arandı. İşbirliği, kapsayıcılık, adalet, eşitlik gibi değerler sistemine yönelik liderlik anlayışına netlik getirilmeye çalışıldı. A liderliği oturumu, UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi Sosyal Sektör Liderliği Merkezi, kıdemli üyesi Janeway Skiller'ın katılımı ve Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan'ın moderatörlüğüyle gerçekleşti. Konuşmacılar farklı sektör ve şirketler arasında güçlü networkler oluşturmaya odaklanmanın herkesi geleceğe daha sağlam taşıyacağı konusunda hemfikirdi. Janeway Skiller, yeni dönemde çözüme götüren A ilkelerini sıraladı. So you can see the four principles are actually quite simple. They focus on mission before organization and emphasis on trust rather than control, emphasizing the norm of humility, of brand promotion and self-promotion, and finally seeking to build constellations rather than stars. Einstein is known for saying insanity is doing the same thing and expecting different results, right? And so if we want transformational change, we have to change what we're doing. Etki girişimciliği, gereken liderlik oturumunda Thinkit kurucu ortağı ve CEO'su Mehmet Boksi, Medina Works kurucu ve genel müdürü Rim Boendi ve Girls Are Awesome Stratejik Ortaklıklar Başkanı Tandy Diani sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumda Respond Program Direktörü Bennett Bart, İmece Direktörü Mustafa Özer ve Respond Program Yöneticisi Thomas Röhr, kolaylaştırıcı olarak görev aldı. Dezavantajlı ve ayrımcılığa uğrayan grupların sorunlarının çözümünün yalnızca hükümetlere bırakılamayacağını anlatan katılımcılar, farklılıkların değer olarak görüldüğü, temsilci bir dünya için şirketlerin adım atmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler. Mustafa Özer, bakış açısını genişletmenin zorunlu olduğunun altını çizdi. When we are talking about the ecosystem level problems, whether it is the education, whether it is the gender equality, whether it is the inclusion, whether it is the education system, you are not just responsible for one region, one city, one country, one continent, but the whole planet, because our business models, this is what we heard, can goes beyond the boundaries. Impact, in order to scale your impact, just start by changing your mindset. Be adaptable in your business model. Değişime içeriden liderlik etmek. Kurum içi girişimcilik ve kurumsal engeller paneli, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Covestro AG Kıdemli Kurumsal Strateji ve Portföy Geliştirme Müdürü Stephen Koh, FIBA Holding Sosyal Yatırım Projeleri Direktörü Yasemin Sırali'nin katılımı ve The League of Entrepreneurs kurucu ortağı Florencia Estrada'nın moderatörlüğüyle gerçekleşti. Kurum içi liderlik ve bağların öneminin konuşulduğu panelde girişimcilerin önündeki kurumsal engeller masaya yatırıldı. Metin Salt, kurumsal girişimcilik konusundaki dönüşümü vurguladı. Today, we encourage people to do so. We encourage people to go after their dreams. We give them sabbatical time off to try some of the entrepreneurship dreams. It's a mental to be an entrepreneur, to try to push the limits. You have to have the right mindset. So it takes a little bit of training. Florencia Estrada, başarısızlığın olumlu etkisinden bahsetti. A good entrepreneur will fail. Because if not, you're not trying too hard. I've heard in the league community many times, and I love it. It's like, if you are hearing too many yes, and things are easy for you, then you're probably not pushing the boundaries. Yasemin Sırali, motivasyonun önemini belirtti. That creative process and the result that you actually end up providing a product or service that will be good for other people, that is needed by other people. Panel sonunda Metin Salt, konuşmasında girişimci adayları için kendilerini sınırlamamalarını ve adım atmalarını vurguladı. What have you got to lose? Kalıpların ötesinde liderlik, kadınlar nasıl fark yaratır? Oturumu, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, bağımsız gazeteci Şahahira Amin'in katılımı
ve Red Dot Foundation kurucusu ve CEO'su Elsa Maria de Silva'nın moderatörlüğüyle gerçekleşti. Ebru Dildar Edin, kadın liderlerin olumlu özelliklerini vurguladı. The female brain is naturally wired for long-term strategic vision and community building. Women understand the need to balance assertiveness, ambition, and drive with display of certain other characteristics like including empathy, inclusiveness, and willingness to share power and spotlight. Diversity in leadership is a definitely necessity for business. Elsa Maria de Silva, iş dünyasında kadın sayısının artırılması gerektiğini sevdiği bir sözle pekiştirdi. If we are to better the future, we must disturb the present. And that's what Catherine Booth says. Melsa Ararat, paylaşım, ortaklık ve işbirliğinin vurgusunu yaptı. Social purpose of gender equality is not to put individual women in positions of power and influence, but to mobilize collective action for a social change that the world badly needs. İklim için etki paneli, Now Partners kurucu ortağı ve global elçisi Marcello Palazzi'nin moderatörlüğünde, Exponential Roadmap Initiative kurucu ortağı ve direktörü Johan Falk, Global Challenge Vakfı kıdemli hukuk yöneticisi Maya Grof ve The Club of Rome eş başkanı Sandrine Dixon-Deklev'in katılımıyla gerçekleşti. Sandrine Dixon-Deklev, araştırma ve inovasyonun bir amaca yönelik olması gerektiğinin altını çizdi. I really believe we have to target people, planet, and prosperity together. And research and innovation needs to be the North Star for getting there. But the fact is, it needs to get there and not just think about profit motives. Johan Falk, net sıfıra ulaşmamız gerektiğini vurguladı. What is required really to save the climate? I would say science is absolutely clear. We need to halve emissions at least every decade to reach net zero before 2050. But the key challenge in the short term, it's not to reach zero, it's actually the first halving. We need to have laser focus on halving emissions up to 2030. Maya Grof da bilimin ve birlik olmanın gerekliliğini vurguladı. What the planet is telling us really does show us so clearly the need for quick, unprecedented action on our part and by all actors in society to really transform our economies in very comprehensive ways. Also all around the world, of course, purely national or regional approaches won't work. Which brings a parallel need to think and collaborate in totally new ways to achieve the requisite levels of impact. And this is one of the reasons why I've been helping to set up this Climate Governance Commission to take a global perspective. Marcello Palazzi, iklimin önemli ve üzerine yoğunlaşılması gereken bir konu olduğunun altını çizerek paneli sonlandırdı. Switch some of the money and the efforts from defense to climate. I think we can make a big difference. Stratejik Filantropi panel oturumu, etki yatırımcısı ve filantropist Antonis Schwarz, Özyeğin Sosyal Yatırımlar CEO'su Ayla Göksel ve King Khalid Foundation CEO'su Dr. Natasha M. Matik'in katılımı ve Rekind UK and Yeşilist kurucusu Ergem Şenyuva'nın moderatörlüğünde düzenlendi. Ayla Göksel, filantropinin toplum üzerine etkisinden bahsetti. We looked at a future in terms of how philanthropy is going to shape societies, and I think indeed society is going to shape philanthropy. It's very much a two-way process now. Ayrıca dönüşüm şartını da dile getirdi. System change rarely, I'm not saying never, but it rarely can be possible without having that partnership with the public sector as well. Antonis Schwarz, yeni dünyanın gerekliliğini dile getirdi. I think our systems are also in a way nearing breaking point in ecological terms and also social terms. So I think the next 5 to 10 years are quite crucial in creating also a system or systems that are more inclusive, diverse and regenerative. Natasha M. Matik de COVID'in, bu durumun olumlu etkisinden bahsetti. Positive thing, if I can say, in all of COVID is it has shown us that we can't do anything alone. You know, partnerships. I know this is a totally overused word, especially now, but I can't even believe that we still don't have partnerships in the philanthropic sector as much as we should.